Tıpkı tarihi kurgu olduğu gibi, bazılarına göre çelişkili görünebilecek, ancak kutsal kitap olaylarının tarihselliğine inanan kişiler tarafından anlaşılan, İncil kurgusu da vardır. Herhangi bir türden antik kutsal yazılara dayanan hemen hemen her TV dizisi veya film, varsayılan olarak İncil kurgusudur, bir çalışma süresini dolduracak kadar hikaye, yeterli diyalog veya karakter gelişimi yoktur. Ve bu nedenle, yazarlar ve film yapımcıları dizeler arasına daha fazla hikaye eklerler. Nevi, İm'deki Samuel kitapları ve Hristiyan İncil'indeki 1. Samuel'e dayanan yeni Prime Video dizisi House of David'den İncil doğruluğu bekliyorsanız bunu bir uyarı olarak alın. Davut ve Kelut'u hiç merak ettiniz mi? House of David, ekmek yapmayan belki de hayat ekmeği hariç Wonder Project'in ilk yayınıdır. Stüdyo, son yıllarda inanç temelli medyayı popülerleştiren Hristiyanlardan geliyor. John Elwin I. John Only Imagine, Jesus Revolution kurucu ve baş içerik editörü ve John Gunn The Case for Christ, Do You Believe? The Unbreakable Boy Wonder Project'in hikaye sorumlusu, Dallas Jenkins The Chosen ise danışman olarak görev yapıyor. Ayrı Angel Studios Sound of Freedom, Cabrini, Sight ile birlikte, gişe hasılatlarında artış gösterdikçe kapsamı artan yüksek profilli inanç temelli filmler yayınlıyorlar. Şimdi, 8 saatte 1. Samuel'in ikinci yarısını kapsayan 8 bölümlük bir Prime Video dizisi geliyor. En inatçı ateistler bile Davut ve Kelut hakkında her şeyi bilir. Birçok açıdan, bu prototipik bir ezilen hikayesidir aslında bu, bir şekilde veya başka bir şekilde çoğu eski İbranice yazı için geçerlidir. Hiçbir şeyden gelen, dünyanın devleri tarafından aşağılanan ve onlardan birini alt etme şansını elde edene kadar zayıf bir çocuğun hikayesidir. Ve bu hikayeyi biliyorsanız, bunun üzerine kurulu bir TV dizisi inşa etmek biraz sönük görünebilir, sonuçta, Kelut tek bir darbede devrildi. Bu nedenle, Davut'un evi kesinlikle uzatılmış, aşırı dramatize edilmiş ve evet, sönüktür. Ancak uydurulan şeyler sonunda oldukça ilginç bir güç, gurur ve politika hikayesi yaratıyor. Davut evi esasen Kral Saul'un saltanatının son bölümünü ve Davut'un kademeli olarak iktidara yükselişini takip eder. Saul, Rabbin peygamberi Samuel tarafından kral olarak kutsandı ve İsrail kabilelerini birleştirme ve etraflarındaki düşmanları Moavlılar, Emunlular, Edomlular, Filistinliler yenmekle görevlendirildi. Ancak kibir Saul'un kafasını kurkalamaya başlar, Amaleklilere karşı kazandığı zaferi anmak için bir anıt inşa eder, ancak metin onu Rab olarak değil kral olarak över. Bu ve diğer gurur ve itaatsizlik eylemleri Tanrı'nın ruhunun Saul'u terk etmesine ve yerine kralı giderek daha fazla çılgına çeviren ve yerine geçecek kişi hakkında paranoyaklaştıran çılgın bir ruh gelmesine yol açar. Bu arada Samuel, bir sonraki kral Davut'u bulmakla görevlendirilir. Kralınız Davut Michael Iskander'i tanıtıyoruz. House of David oldukça fazla zıplıyor ve yönetmenlik ve kurgu, yerleri ve karakterleri açıkça ayırt etmek için yeterince tutarlı değil. Her şey çöl gibi görünüyor ve herkes pelerin ve cübbelerle kaplı. Ayrıca, olaylar nispeten hızlı ve çok fazla kuruluş olmadan ilerliyor. Bu nedenle, kimin kim olduğunu ve amacının ne olduğunu anlamanız 2 veya 3 bölüm sürebilir. Neyse ki David, ilk kez oyunculuk yapan Michael Iskander ve benzersiz yüzü ve görünüşe göre diğer tüm erkeklerin sakalı olması sayesinde diğerlerinin arasından sıyrılıyor. Iskander rolde neredeyse ışıldıyor. Bukleli afro saçları ve ince ama asil bir yüzü olan kocaman gözlü Iskander, bir nevi mükemmel bir David ve karakterin müzikal yönlerini güzel şekillerde vurguluyor. Ancak, adında adı geçen bir şov için çok fazla ekran süresi almıyor. Davut evinin birçok başka kiracısı var. Davut evinde o kadar çok karakter ve alt konu var ki birçoğunun kutsal metinlerde hiçbir şekilde bahsi geçmiyor ki bu sözde kimin hikayesi olduğunu unutabilirsiniz. Bu dizi kendi başına bir Golyat ve bazen kendi iyiliği için çok büyük bunu hak edecek prodüksiyon değerlerinden yoksun olmasına rağmen, Tanrı'nın İsrail'in bir sonraki kralı olmasını istediği genç çoban Davut'u takip etmenin yanı sıra, şu anki Kral Saul burada çok fazla rol yapmak zorunda kalan çok iyi Ali Süleyman ve tehlikeli derecede sadık karısı her zamanki gibi sert formunda olan Ayelet Zurer var. Sonra Saul'un tüm çocukları var. İkisi David'e aşık oluyor. Jonathan rolünde Ethan Kay ve M.Y.C. Hall rolünde I.N.D.Y. Lewis ancak hikayenin bu versiyonu kutsal metinlerdeki gizli homoerotik tonları kesinlikle küçümsüyor. Saul'un kuzeni ve askeri komutanı Abner Odedfair var. David'in babası Jesse özellikle duygulu bir Louis Ferrera, kardeşi Eliab Davud Gadami ve merhum annesi Nitzevet Seir Tilif var, sadece geri dönüşlerde görülüyor. Bu karakterlerin birçoğu sadece melodramatik amaçlar için veya bir motif yaratmak için var gibi görünüyor. Örneğin, Nitzevet çoğunlukla sadece ölmek ve David için travmatize edici olmak ve bir veya iki slogan aşılamak için birkaç dakikalık ekran süresinde görünüyor.
Aynısı, karakterizasyon ve açıklama eksikliğinden dolayı hak edilmiş gibi hissettirmeyen dramatik duygusal anlarda görünen Elyap için de söylenebilir, ancak dizide daha sonra daha fazla gelişiyor. Spektrumun diğer ucunda, orijinal, metinden çok daha fazla açıklama ve arka plan hikayesi alan bir karakter olan Goliath olarak büyüleyici Martine N. Ford var, harika bir iş çıkarıyor. Evet, cehennem gibi korkutucu, ancak performansında efsanevi karakteri insanlaştıran duygusal ve anlatısal bir yelpaze aktarıyor. Stephen Lang, Peygamber Samuel rolünde ilahidir. Yukarıda adı geçen tüm aktörlerin ve daha fazlasının House of David boyunca serpiştirilmiş kendi karakterleri ve alt hikayeleri var. Bazıları diğerlerinden daha önemli ve bazıları zaman doldurmak gibi hissettiriyor, bu daha tutarlı bir 6 bölümlük dizi olabilirdi. Herkesin rollerine olan sıkı bağlılığına birkaç durumda beceri eksikliğine rağmen ve yeni gelen Michael Iskander'ın ötesinde, bir aktör gerçekten unutulmaz bir performansla geri kalanını geride bırakıyor. Bu, Rabbin elçisi olan Peygamber Samuel rolünü üstlenen harika Stephen Lang olurdu. Karmaşık bir konu. Samuel, Saul'u kral olarak mesetti. Tanrı'nın ender pişmanlıklarından biri. Bunu teolojik olarak çözmeye çalışın ve Saul'un lütuftan düşmesi sırasında onun için ağladı. Yine de, Samuel'in yapması gereken bir iş var ve yolu onu Davut'u meshetmeye ve Rabbin sözünü yaymaya götürüyor. Bu zor bir karakter türü, tıpkı Willem Dafoe'nun The Last Temptation of Christ'ta İsa Mesih olarak olduğu gibi neredeyse ruh tarafından ele geçirilmiş gibi. Lang performanslarına her zaman belli bir ciddiyet katar, ama burada ilahi bir dalga boyunda çalışıyor. Zayıf ve grileşmiş dış görünüşüne rağmen ruhu solmaktan çok uzak ve Lang Tanrı'nın verdiği o güveni ve otoriteyi mükemmel bir şekilde aktarıyor. Yaşlı Samuel monarşiyi korkutma ve Saul'u dizlerinin üzerine çöküp yalvartma gücüne sahip ve siz buna Lang sayesinde inanıyorsunuz. House of David, ne kadar çok izlenirse o kadar izlenebilir. Burada karakterlere ve oyunculara çok fazla odaklanılıyor çünkü onlar dizinin gerçek gücü. Aksi takdirde dizi, gerçekten geliştirilmemiş ağır, duygusal anları ve dramatik vuruşları pekiştirmeye çalışarak çok fazla zaman kaybediyor. Ayrıca tarihi bir destanın prodüksiyon değerinden de yoksun. Bazı setler Orlando, FL'deki The Holy Land Experience'dan fırlamış gibi görünüyor. Aynı eleştiri, dizideki aksiyon sahneleri için de geçerli, bunlar, sözde çatışmalarla tüketilen bir alan ve dönem için belirgin şekilde seyrek. Antiklimaktik ve yine de İncil'e uygun kazanamazsın sonun dışında, dövüşlerin çoğu kişilikten ve akılda kalıcı bir şeyden yoksun. Ayrıca, bu sadece ben olabilirim ama bir yapımın oyuncularını coğrafyalarına ve kültürel tarihsel lehçelerine uyması gereken kalın bir aksanla konuşmaya zorlaması her zaman can sıkıcı görünür, İngilizce konuşuyor olmalarına rağmen. Mel Gibson hakkında ne derseniz deyin, İsa'nın çilesinin Aramice olması bunca yıl sonra bile hala etkileyici. Altyazılarda insanları filmi izlemekten alıkoyamadı, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan bağımsız filmi olduğu söyleniyor. Bu yüzden Davut Evi'ndeki modern zaman oyuncularının kalın, yapmacık, bazen biçimsiz aksanlar benimsemesini izlemek biraz utanç verici olabilir. Tüm bunlar söylendikten sonra, eğer House of David'i ilk birkaç bölümden sonra izlemeyi başarırsanız, anlatılar sağlamlaştıkça ve geniş kapsam yerleştikçe daha da ilginç hale geliyor. Goliath ve annesi daha fazla dahil ediliyor, ayrıca ne film hakkında bazı iyi açıklamalar var. Goliath'ın bazen olduğu söyleniyordu, bir insan kadının ve düşmüş bir meleğin dev yavruları, hepsi harika. Bazı rahatsız edici sihir anları, bazı tatlı kardeşlik sahneleri ve bazı ilginç politik entrikalar var. House of David'i ne kadar çok izlerseniz, o kadar izlenebilir hale geliyor. Ancak, bir antiklimaks hakkında bir şeyler söylemiş miydik? Bir sapanla öldürülen bir dev gibi, bu kapsamlı, aşırı doldurulmuş dizi aniden bir plop ile sona eriyor. House of David, Wonder Project, Nomadic Pictures, Argonauts, Kingdom Story Company, Amazon MGM Studios ve Lionsgate Television'ın bir yapımıdır. İlk 3 bölüm şu anda Prime Video'da yayınlanıyor ve her çarşamba yeni bölümler yayınlanıyor. Emre Kutlu, House of David'e 10 üzerinden 7 veriyor.